Burası neresi? Hangi ildeyiz biz? Fethiye'deyiz. Muğla Fethiye'deyiz. Evet, Fethiye'deyiz. Duman Otel burası. Çırılçıplak havuza girmek dışında her şeyi yapılıyor bu otelde. Tamam. Eskiden öyle. Onu illa gösterecek çünkü kendisi çok tutacak. Bunu herkes oynayacak falan diye aldırdı. Sadece kendisi oynuyor yıllardır. Telefonda özellikle bu odayı isteyen çok oluyor. Bir iyi bir kötü haberim var. Hangisini vereyim önce? Kötüyü ver. Ne güzel kokuyor. Odalarımız iyi kokar be. Belki buraya bir televizyon eklenebilirdi. İkinci televizyona gerek var mı sence apartlarda? Bence yok. Açar bizi izler insanlar ya. Vallahi. Bak ben mesela şöyle şeyler beni turizmden soğutuyor. İnsanlık hali bu unutulabilir burada. Bizi arayıp da direkt kapısı havuza açılan odayı çok istiyorsunuz ama Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Dışarısı şu anda 40 derece ise burası 30 derece. Sen Kanka. bir kere misafir demiştin de misafir parasız kalana denir falan diye bir şeyler yazmışlar. şu fırtınada uçtuğumuz çadır yok mu? Evet. En son reis yaptım. Onlar burada bizi bekliyor. Bir takipçimizin çocuğu çarşafa küçük bir meyve suyu dökmüş. O da gidip merkeze kadar gitmiş, yeni bir çarşaf almış. Hepinize yeniden merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün tarihlerden Haziran'ın 4'ü ve biz Nisan'ın 6'sında Türkiye'ye dönmüştük. Evet, en son Tayland'daydık biliyorsunuz. 2 ay oldu döneli. 2 aydır Cihan'cığım her gün burada. Evet, 2 aydır birbirimizi görmedik ama ne uğruna size güzel bir yaz sezonu gelip bizde kalanlar için söylüyorum tabii ki. Hazırlamak uğruna, bu oteli hazırlamak uğruna 2 aydır karıcığımla doğru düzgün görüşemiyoruz. Çünkü Evet. hayvanlar gibi oteli hazırlamayla meşguldük ama sonunda bitirdik. Bitirdik mi Beyza? Bitirdik. Yeni kameraman da aldık otel işlerinde sağ olsun. Birazdan tanışırsınız. Yetmiyormuş gibi kız bir de kameramanlığımızı da yapıyor. Yo tanıyorlar zaten Beyza'yı. Evet, geçen seneden tanıyorsunuz. Hatta hepiniz çok sevmiştiniz. Bugün beraber tanıtıyoruz oteli. Evet, inşallah bakalım çekim yeteneklerini de göreceğiz bugün. Şimdi böyle bir durum içindeyiz. 2 aydır, 2 aydan daha fazla bir zamandır şu büyük kamerayı elimize almamıştık. Evet, O yüzden evet. Beyza aldı zaten. Biz yine almadık. Yani ne yapacağız? Çok Oteli- özleştik ve ne yapacağımızı şu anda bilmiyoruz. Yani o Bilmiyoruz. kadar uzun zamandır video çekmiyoruz ki ne yapacağımızı Ne bilmiyoruz. yapacağız bilmiyoruz. Göreceğiz. Beraber işte otel tanıtacağız. Otel Bu tanıtacağız. yani. Biz otelciyiz. Otelciyiz biz. Otelciyiz. Girişi ben göstermek istiyorum arkadaşlar. Buradan giriyorsunuz. Evet. Geldiniz, arabanızı park ettiniz ve buradan giriş yapıyorsunuz. Sen iyi tanıtıyorsun. Bu sefer sen tanıt. Yıllardır ben tanıttım. Yüzüm eskidi ya şu otel yüzünden. Evet, buradan tanıtım alıyoruz. Ben mesela müşteriyim. Tamam, hoş Geldik. geldiniz. Hoş bulduk. Sizin otelinize geldik. Ben size bazı sorular soracağım. Şimdi ben otelinize gelmek için öncelikli olarak burası neresi? Hangi ildeyiz biz? Fethiye'deyiz. Muğla Fethiye'deyiz. Evet, Fethiye'deyiz. Duman Otel burası. Duman Otel. Ölüdeniz yolu üzerindeyiz arkadaşlar. Buradan 5 kilometre daha devam ettiğimizde galiba denize varıyoruz. Evet, biliyorsunuz siz. Ha, Siz buraları çok iyi bir kısım biliyorsunuz. şeyler hemen kendime anlatım moduna aldım şu anda. Evet, anlatın, tanıtın. Nedir bu şimdi ya? Otelinize geldik. Hani nerede otel? Otel yok. Şurada. Hadi gidelim. Evet, otel binasına geçip odaları size göstermeden önce 5 yıldızlı odalar standartındadır kendileri bu arada. Restoran bölümümüzü size bir tanıtalım istedik. Otelimize geldiğinizde bu restoran bölümünde zaman geçirip buradaki efendim Langırt, Trabzonspor ve Galatasaray'ın yüklü olduğu gol olduğunda Cihan ben Trabzon... burada şey yapacağım, oyunculuk. Sen burayı anlatıyorsun, ben burada oyuncu. Tamam. Nasıl devam edelim video diye düşünürken bulduk şu anda. Langırt oynayabilirsiniz. Özellikle Trabzon ve Galatasaraylı arkadaşlar. Burada bilardo var. Bilardomuz var. Bilardoda güzel zamanlar geçirilebiliyor. Ancak sadece only for adults dediği gibi, yani sadece yetişkinler için. Bu arada otel işinden oldukça sıkıldım. Bunu bilmiyorum anlayabiliyor musunuz ama hani taş olsa sıkılır. 25 yıldır ben bu işi yapıyorum. Mesela Ebru ile biz evlendik. Kendisi geldi, bir takım turizm denemeleri yaptıktan 3-5 sene sonra turizme küstü. Turizme küstü ve gördüğün ne kadar zor bir iş olduğunu, Evet, çok değil mi? zor. Ya özellikle 40 yaşından sonra bu işi devam ettiren hala bizim jenerasyon burada arkadaşlar, hepsine şu anda Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok zor bir iş. Bak, aklımda kalan şeylerden bir tanesi. Adam buraya getirmiş, tamam, İngiliz bir arkadaş. Çocuğun üstüne koymuş. Evet, harika. Wow, çocuğu vuruyor. Wow, çocuk topu vuruyor orada. Ya diyorsun ki abi yapma. Yani bak şimdi bir sürü para verdim. Bunun çuvasını değiştirdim, mermerini yaptırdım. Adam küsüp gidiyor, gelmiyor bir daha. Enteresan. Ve kaldığı diğer o villa bölgesindeki diğer turistlere de söylüyor bunu. Onlar da gelmiyor. Mesela her gitti, ha buldum. Bu videoda her uğradığım noktadaki travmalarımı anlatacağım size. Tamam mı? Tamam. Başka nereden travma istiyorsunuz? Hemen anlatayım efendim. Resepsiyonumuz, aynı zamanda barımız. Resepsiyon bar. Mesela diyelim buradan geldiniz. Sizi Cihan'cığım karşılıyor direkt. Merhaba, hoş Merhaba, geldiniz ben efendim. 3 numaralı odada kalmak istiyorum. Hemen 3 numara odanın anahtarı geliniyor arkadaşlar. Buradan alınıyor, teslim edilmiyor
Çok teşekkürler. Odaya kadar da eşlik ediyoruz. O hizmet var. Hala var. 25 senenin sonunda tabii ki burada karşılamayı yapıyoruz arkadaşlar. Burada evrak kayıt işlemleri yapılıyor ve odalara doğru ilerliyoruz. Burada ne var? İşte alkollü, alkolsüz. Şimdi diyecekler alkollü satış mı var falan. Ama burası turistik bir bölge olduğu için arkadaşlar ayran da var. Kola da var, bira da var, her şey var. Yani gelecek olan insanlar da bunu bilerek hareket etmesinde fayda var. Hatta ekstra olarak kırmızı üzüm bile var. Kan yapar. Böyle bir barımız var. Barın dışında burada normalde müzik çalıyoruz ama bu sene, gel gör ki onu da söyleyelim, bu sene müzik de çalamıyoruz. Çünkü yeni çıkan bir yasaya göre bu sene çok bölgede yasa var. çok acayip yasalara bulandık. Eğer ki olur da küçücük bir hoparlör dahi koysak buraya aşkım, bizden özel bir lisans istiyorlar. 100 bin lira lisansın bedeli. Müzik dinlemek için. Müzik dinlemek için 100 bin lira para vermemiz gerekiyormuş. Biz de dedik ki o zaman bütün hoparlörleri, amfileri toplayalım. Çünkü verecek bir kuruş daha paramız kalmadığı için şu yangın önlemleri adına yapılan şeyleri göstereceğim birazdan. Dedik ki biz Atari makinesinden Street Fighter müziği dinleterek bu seneki Kendimiz söyleyelim, gitar Bunu çalalım. kendimiz söyleyelim. Bu sene deliye vurduk arkadaşlar hizmette. Hunilerinizle gelin buraya. Beyza sakindiriyor kızcağız. Televizyondan müziğimizi yapacağız. Yani burada müzik de yapılıyor anlayacağınız. Şöyle hemen bir yemek menümüz var. Gelen arkadaşlar soruyorlar yemek imkanları nedir diye. Mesela ne demişiz? Türk kahvaltısı 400 lira demişiz. Biz bu sene arkadaşlar şöyle, daha doğrusu uzun zamandır pandemiden bu yana ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Kahvaltı vermiyoruz. Kahvaltı niye vermiyoruz? Neden vermiyoruz? Çünkü piyasadaki rekabette biraz daha sıyrılıp öne geçmek için fiyat konusunda düşük fiyat verebilmek için misafirlerimize kahvaltıyı hariç tutuyoruz. Eğer kahvaltı yapmak isteyen olursa gelip burada istediği saatte istediği kahvaltı türünden faydalanabiliyor. Ücretini ekstra ödemek şekliyle. Ama isterse diyelim kahvaltı yapmak istemiyor o gün adam. Evet, ya da apartta kalıyor. Kendi kahvaltısını kendi hazırlıyor. Veya o günü simit ayranla geçiştirecek. Evet. Değil mi? Gidiyor, yanımızda A101 var, orada Şok var, orada Migros var, Carrefour var. Hepsini sayıyorum ki hak geçmesin diye. Gidip oradan simidini ayranını alıp yine otelde yiyebiliyor. Buna da biz kimseye karışmıyoruz. Hani gelenler bunu çok soruyor. Dışarıdan yemek içmek getirebiliyor muyuz diye. Getirebiliyorsunuz abi. Çok Biz sadece rahatsınız burada. her konuda çok rahat. Çırılçıplak havuza girmek dışında her şey yapılıyor bu otelde. Tamam. Onun dışında ne var başka? Hadi Gezelim. gelelim. Restoranımız. Ya şu Atari makinemizi zaten biliyorsunuz yılların eskitemediği. Onu illa gösterecek çünkü kendisi çok tutacak, bunu herkes oynayacak falan diye aldırdı. Sadece kendisi oynuyor yıllardır. Alalı O yüzden her 18 sene seferinde oldu. gösteriyor. 18 senedir elektrik maliyetini henüz çıkarmadı kendisi. Öyle bir olayımız var onunla da. Burayı da gösterelim mi? Yenilendi Burada çünkü buralar. yenilenen yerler var. Tabii ki benim burada en çok sevdiğim şey üzümlerimiz. Asmayı değerlendiremedik. Evet, çok seviyorum ben. Yani birazcık maliyetli. Ne maliyetli? Maliyetli değil. Zorlu. Ne diyeceğimi unuttum. Ee, Birazcık bakımı zorlu. Çünkü hem Mayıs'ta hem Eylül, Ekim gibi galiba dökülüyor Evet, birazcık. evet. Ama yine de görseli Yeni müthiş. bitti bak. Bu üzümler bunlar patlamadan önce böyle tüy gibi oluyor. O tüyler dökülüyor. Polenleri, Gel bir de değil bana mi? sor. Polen gibi bak yerde bitmiş artık değil mi Beyza? Evet. Bitmiş, bir şey kalmamış. Bu temiz hali. Bu sene bak şöyle yeniliklerimiz var. Çok güzel ya. Tertemiz oldu. Ben burayı çok beğendim. Balkonu falan bayağı yeniledik. Şöyle balkonumuz. Babama Babamız güzel orada. bir yer yaptık orada. Şimdi Duman Otel'in en iyi tavla oynayanını seçiyoruz arkadaşlar. Hemen soralım. Babacığım, sana bir soru soracağım. Çok küçük. Sen mi daha iyi tavla oynuyorsun, ben mi? Senin üzerine kimse yok. Çok teşekkürler. Bugüne kadar yenemedim. Çok teşekkür ederim. Duydunuz. Ustasından duydunuz. Çok şanslısın, benim oğlanı kapmış. Peki Tavlada yenilmek ne demek yani? Oğlun şanslı mı? Tabii, o daha şanslı. Oy babacığım. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hadi. Böyle bir güzel balkon konsepti yarattık burada. Restoranımız bu. Bu kadar. Hadi aşağı inelim o zaman. Burası çok güzel oldu ama ya. Güzel oldu da Kapılar turizmi falan öldürdüler be ya. boyandı Cihan. Buralar boyandı. Tabii canım, oralara kadar Her yer gelirsek. tertemiz oldu gerçekten. Sağlık ocağı konseptiyle çıktık bu sene. Misafirlerimizin karşısına düz beyaz, siyah uygun fiyatlı şunlarla da tamamladıktan sonra Ama tertemiz, çok güzel oldu. temiz güzel oldu ya. Evet, Beyza'yı yolladık şu anda. Nereye yolladığımız ben de bilmiyorum. Nereye gitti o? İçeri gitti restorana. İş çıktı. Otele Evet. iniyoruz şu anda. Otelin 2 tane girişi var. Bir tanesi bu. Hazırsanız Duman Otel'e hoş geldiniz.
Asmalar her yerde ya. Direkt gözümü aldı yine. Evet. Ay çok güzel Cihan Anlat ya. bakalım. Harika olmuş her yer. Duman Otel dendiği zaman aklına gelen ilk 3 şey nedir? Benim ilk 3 şey değil de ilk yeri söylemek istiyorum. İlk yer burası geliyor benim aklıma. Çünkü en sevdiğim yerlerden bir tanesi burası. Havuz bölgesi diyorsun. Evet çok seviyorum burayı. Böyle bir sakinliği var. Evet. Bir sadeliği var, duruluğu var. Çok seviyorum yani. Evet, bizim Baksana. zaten buranın şöyle bir avantajı var. Hemen onu söyleyeyim size. Ben de şöyle tutayım bakayım çıkıyor muyum bilmiyorum. Nasıl oluyor? Hadi çıkalım. Şöyle. Şimdi bizim burada şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Otel dolu da olsa, şu anda dolu değil bu arada. 2 Evet. tane apart var. Haziran ayı turizmcilere sabır ve dileyelim. Bol şans dileyelim çünkü çok kötü geçecek. Öyle gözüküyor Haziran ayı. Okulların kapanışı da Haziran sonuna kaldığı için bayağı ay sonuna doğru daş yemeye başlayacağız hep beraber. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim burası doluyken de insanlar genelde gün içinde denize gittiği için Evet. Ölüdeniz'e çok yakınız şu anda. Ölüdeniz plajlarına burası 5 dakika sürüyor. Trafiksiz bir zamanda 5 kilometre mesafe. Otel bomboş oluyor. Dolu da olsa. O arada böyle birkaç tane çift uyanık arkadaşlar bir yere gitmiyorlar ve şu gördüğün Tadını bütün- çıkarıyorlar değil mi? yani private sanki villaymış gibi Evet. buranın tadını çıkarabiliyorlar. Bizim otelin öyle bir avantajı var. Tabii bunu da söyledikten Avantajlardan sonra bir tanesi de şu ama onu da Nedir? söylemek istiyorum. Çok kalabalık olsa da arkadaşlar siz galiba 3 senedir biz YouTube'a çekiyoruz otel kısmını. daha fazla. Daha mı fazla? Tabii. Ne kadarsa işte 5 sene diyelim. Hep sizler geliyorsunuz ve ya o kadar güzel insanlar geliyor ki. Evet. Yani sanki hepsi bizim gibi. Evet Değil mi? kesinlikle. Hepsi çok naif, çok anlayışlı. Yani sanki önceden biz bu işi yaparken çok daha zordu. Yani böyle Evet. atlayanlar, zıplayanlar falan daha fazla oluyordu. Şimdi böyle hep bizim gibi insanlar geliyor böyle Sen o etrafımıza da. kısmını demek ki içerlemişsin. Atlamak, zıplamak. Evet küçük bir yer olduğu için genelde burada çok fazla böyle hıra güre Evet. müsaade etmiyoruz. Zaten o sebeple çiftleri ve aileleri kabul edebiliyoruz arkadaşlar. Burada daha önce de erkek grupları aldığımızda olaylar yaşandı. Ondan ayrı olarak şunu da söyleyeyim. Neyse onu videonun sonuna doğru söylerim. Hani sadece takipçilerimizin buraya gelip misafir oluyor oluşu bize bambaşka şeyler de sağladı. Onu videonun sonunda size söyleyeceğim. Evet. Burada gördüğün gözüne çarpan yenilikler nelerdir göster bana. Ah, burası yenilenmiş bir kere. Neresi? Şunlar. Evet. Bu kargılar Buradaki çitler çok yakışmış normalde buraya. 50 santim 1 metre arasıydı. Bunları bu sene 2 metreye çıkardık. Daha böyle daha bireysel, daha özel bir his yaratmak adına böyle bir şey yaptık. Şurayı kapattık. Şu karşısı açıktı bak bebeğim. Çok Orayı güzel kapattık. olmuş. Havuzumuz aynı. Bu havuzun içinin taşlarını aldık. Bölge, çevre taşlarını da aldık. Bunların hepsini yenilecektik bu sene. Ancak gel gör ki bütçemiz yetmedi. Şu anda kendileri bekliyorlar. Seneye yapılmak üzere. Seneye havuzumuzu da yeniliyoruz. Havuzu da söyleyeyim bu arada. Burası 1.95, orası da 1.15. Şu Evet. ortada her zaman söylediğim gibi yüzmeyi öğreniyorsunuz Evet. ve burada yüzmeye Kuyu var başlıyorsunuz. yandan geç diyeceksin sandım ben de. Böyle bir havuz etrafımız var diyebiliriz. Şezlonglarımız burada. Genelde işte bu saatlerde burası Şöyle. gölgede oluyor. Bazen orası gölgede oluyor. Evet. Çok güzel. Yeterince de şezlong var. Orada salıncağımız var. Otelin- Masa sandalyemiz var. Otelin girişi değişti, orayı gösterelim. Hadi gösterelim. Giriş kapısı ve giriş olayı tamamen değişti. Burada çok büyük işler döndü. Aslında dışarıdan bakıldığında çok büyük işler değilmiş gibi geliyor ama Çok içine büyük işler, girdiğinizde evet. arkadaşlar bunun sıvası, boyası, alçısı, o su bu su deyince bakın böyle bir girişimiz oldu. Çok Gece de güzel çok oldu güzel girişimiz. gözüküyor. Şöyle hemen kapıdan da gösterelim. Buradan da ikinci girişimiz de burası işte. Buradan da Evet. giriş yapabiliyorsunuz. Şuraya yeni yolumuz var. Bu arada yolumuz yeni yapıldı. Otopark yaptılar. Park alanı. Yani gelen araçlar artık burada park edebilir. Otelimizin girişi burası. Burası da ikinci girişi olacak şekilde böyle güzel bir girişimiz oldu. Çok güzel, tertemiz. Giriyoruz. Giriyoruz. Şimdi otele giriyor muyuz? Girelim. Çok güzel oldu ya. Şu yeşilliğe falan bayılıyorum. Peki ben sana seneyeki projelerimizden bir tanesini daha söyleyeyim. Evet. Bak şimdi. Şu giriş yok mu? Şurası. Bu alanı tamamen yıkıyorsun bebeğim. Evet. Yık. Zaten bu bazı yerlerden su alıyor. Doğru düzgün izolasyon yapılmamış izolasyonlu. Şu korkulukları alıyorsun. Şu bak şuraya kadar uzatıyorsun. Evet. Şu sınıra kadar uzatıyorsun. Ve şu kargıları burada devam ettiriyorsun. Sınırda şuraya armutları atıyorsun. Nargile kafe. Nasıl? Burayı böyle küçük bir nargile kafe yapıyorsun. O zaman burayı sen anlatmak ister misin? Çünkü çok fazla yenilik oldu. Evet. Hazır mıyız? Şimdi bunların hepsi hesapta olmayan şeyler. Tamam mı? Hiçbiri bunların hesapta yoktu ama şimdi biz gittiğimiz ülkelerde de bunu gördük arkadaşlar. İşte Tayland'ında, Afrika'sında bazı ülkelerinde. Biz geç kalınmış bir şey yaptık aslında şu anda Türkiye'deki turizmciler olarak. Türkiye'de birçok otel bunu zaten
yapmıştı belki ama büyük otellerdi. Bizim gibi küçük oteller bu yangın önlemlerinin farkında değildik. Yani küçük bir otel ne olacak ki diye düşünüyorsun hep ve devletin de hani bir yaptırımı yoktu bu konuda. Şu olacak bu olacak diye bir yasa, bir kanun yoktu. Ama bu sene gelen kanunla birlikte birçok yangın önlemi alındı ve birçok şeyler yapıldı. Biz bunu yapıldıktan sonra öğrenmiş olduk. Aslında yapılması gerekiyordu. Dediğim gibi bir dünyanın birçok ülkesinde çok da Türkiye kadar gelişmiş olmayan turizm bölgelerinde dahi otellerde biz bunları gördük değil mi? Gördük, vardı. Ama bizim ülkemizde çok geç geldi. Umuyorum ki bundan sonra herhangi yangınla ilgili en azından bir böyle afet yaşanmaz otellerde. Gelelim Şunu da neler yaptığımızı söyleyelim, anlatalım. bu Ha. mecburi değil mi? Artık bütün otellerde olmak zorunda. Olmayanlar ruhsat verilmiyor, açılmıyor. Yoksa yeni ruhsat alınacaksa yeni ruhsat verilmiyor. Eğer yine yoksa ve işletmeye devam ediliyorsa bölge işte zabıta ekipleri her neyse gelip o otelde kapatma işlemine kadar bazı uygulamalara burada yapabiliyorlar. Uygulatabiliyorlar olayları. Şimdi yangın önlemleri adına yaptığımız hareketlerden bir tanesi yangın kapıları. Bu binanın içerisinde bir kısım yangın kapıları takıldı. Bunlar normal kapılarla değiştirildi. Birinci hareket bu. Devam edelim. Ay bir şey söyleyeceğim. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Ya ne kadar güzel görünüyor. Girisimiz şaşalıdır. Gerçekten öyle. Daha sonra şuralar normalde bizim izleyicilerimiz bilir açıktı. Ama ne oldu? Koridorlar kapatıldı. Olur da bu katta bir yangın çıkması durumunda yukarılara yangının geçmemesi adına buraya yangın kapıları yapılıp bu duvarlar örüldü. Bunların hepsi projeli, özel mimarlarla çalışılıp itfaiyeyle yine koordineli yapılmış hareketler. Kafamıza göre yaptığımız işler değil. Onun dışında gelelim şöyle sistemler. Mesela bunlar bizde yoktu daha önceden. Bu sistemler yapıldı. Yangın çıktığı anda alarm veren sistemler. Dedektörler takıldı. 40-50 arası otele yeni dedektör takıldı ve bu dedektörleri bizim kapaklarını sökmedik daha. Onlar sökülecek. Şu şekilde yine sistemlerin birbiriyle haberleştiği sistemler kuruldu. Kapılarımız değişti. Bunların hepsi yangın kapıları arkadaşlar. İşte olası bir yangında bunlar yarım saate kadar bildiğim kadarıyla yangını almıyor içeriye diye biliyoruz. Gelmişken odamızda gösterelim. Hadi gösterelim. 9 numaradan başladık. Şimdi bizim otelimizde bilmeyen arkadaşlar bu tip odalar var. 2 kişilik, 3 kişilik odalar var. Ve 4 kişilik 1+1 mutfaklı apartlarımız var. Bu 2 kişilik odalarımızdan bir tanesi. Genelde odaların boyutu bu kadar. Neler var? İşte klima var odamızda. Buzdolabı var. Televizyonumuz var. Her odamızda balkon var. Şöyle banyomuz var böyle. Bu banyoları da geçen sene yaptırmış. Geçen seneden önceki sene yaptırmıştık. Turizmin de zaten en nankör tarafı bu. 2 sene sonra bir şey ne yaparsan yap 2 sene sonra eskiyor. Bu da yine bu işten bıkmamın sebeplerinden bir tanesidir. Bunu da söyleyeyim yani. Çünkü ben makyajı seven bir adam değilim ama turizmde sürekli makyaj yapman gerekiyor abi. Sürekli. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben kaç senedir buradayım? 10 senedir buradayım. İlk defa oteli bu kadar güzel görüyorum. Otel derlendi, toplandı. Evet, çok çok uğraştık. güzel ama. oldu Çok gerçekten. uğraşıldı. Şimdi bu da mesela 3 kişilik odalarımızdan bir tanesi. Bizim diğer 3 kişilik odalarımız bu kadar büyük değildir arkadaşlar. Telefonda özellikle bu odayı isteyen çok oluyor. Ama nedeni bu çünkü bizim en büyük 3 kişilik odamız burası. Burası Şöyle da 10 ışıkları numara. açalım. Burası 10 numaralı oda. Bir başka 3 kişilik oda daha gösterelim. Onu da görmüş olun. Normalde bu kadar büyük değil çünkü dediğim gibi. Hani şey gibi algılanmasın. Ulan 3 kişilik oda diye gitti hemen en büyüğünü gösterdi. Değil, rastlantısal oldu bu şu anda. Buranın da Tamam. balkonu var. Onu da göstereyim. Balkon var herhalde. Şöyle. Gidelim bir başka 3 kişilik odaya bakalım. Ha burası var la, yangın merdiveni yapıldı. Sen ne diyorsun? Şimdi 2 tane haberim var. Burada şöyle çok güzel resimlerimiz var. Annemizden hatıra. Evet, böyle anılarını yaşatacağız onun. Bir iyi bir kötü haberim var. Hangisini vereyim önce? Kötüyü ver. Önce kötü mü? Çıksın aradan. Tamam, kötü haber şu. Şimdi arkadaşlar izleyicilerimiz bilir. Eskiden burası bir duvardı. Şöyle bizim koridor duvarımızdı. Buradan bu gerisi yoktu. Ve buradaki 7 numaralı odamız 3 kişilik şöyle bir odaydı. Gelin bak bir başka 3 kişilik oda görmüş oluyorsunuz. Burası da 6 numara. 6 numaralı odamız burası. Standart 3 kişilik odalarımızdan yani biraz önceki gibi büyük olmayan Ne güzel kokuyor. odalarımız iyi kokar be. Dikkat ediyoruz o hususen. Gel. Buranın da tuvaletini göstereyim. Bunları şundan dolayı söylüyoruz. Şimdi videoyu izledikten sonra takipçilerimiz arıyorlar. Evet. Ben işte 6 numaralı odada kalmak istiyorum. Ben 7 numaralı odada kalmak istiyorum diye. O yüzden bunların hepsini tek tek gösteriyoruz. Siz de gelmeden önce görmüş oluyorsunuz. Süper. Bizimki seçmece satış var yani otelimizde. Şimdi kötü haberle başlayalım. Evet. Kötü haber normalde bu oda 7 numaralı oda. Normalde bu oda karşıdaki oda gibi
3 kişilikti ve 3 yatak atılan geniş bir odaydı. Ancak yan tarafa yangın merdiveni koridoru açtığımızdan dolayı bu odayı biraz küçültmek zorunda kaldık. Banyosu yenilendi. Sen görmedin bunun banyosunu. Görmedim. Sıfır bu banyo. Şöyle. Kendi çapında güzel bir banyo oldu burada. Ha, çok güzel olmuş. Burayı 2 kişilik bir odaya düşürmek zorunda kaldık. Kötü haber buydu. Normalde 3 kişilik geniş, daha geniş bir odaydı. Bu 2 kişilik bir odaya Ama dönüşmüş çok oldu. tatlı olmuş. Tatlı canım, Balkonu Samsung. da var. Klima Samsung ya. Oo. Hangi otelde gördün sen? Inverter Samsung ya. Geçen sene aldım. Balkonu var. Gel, arka bahçe manzaralı. Gel. Böyle küçük bir balkon. Çok güzel. Şöyle yine oturup çay çorbalık. Arka bahçe manzaramız. Sakin, sessiz. Ihlamur ağacı galiba bu. Ihlamur Evet, ağacı ıhlamur eşliğinde. kokuyor. Geçelim. Kedilerimiz boldur. Kedi severlere duyurulur. Kedi sevmeyenlere de duyurulur. Evet, normalde burası 7 numaranın banyosuydu aslında. Ama işte banyoda çaldık, odaya da gittik. Yangın merdivenine hoş geldiniz. Tatam, tatam, tatam. Evet, şu anda burası tabii ki daha tam hizmete açıldığımızı söyleyemeyiz. Bir takım hazırlıklar yapılacak bunun içinde. Ama gördüğünüz gibi şu anda bir üst kata ve bir alt kata bağlantılı koca bir yangın merdivenimiz oldu. Benim anlamadığım, bu yangın merdivenini ördürttüler bize. Yani bayağı kapatıp sıvanmasını istediler, boyanması. Bunları da yaptık. Hani bu mantığı çok iyi kavrayamadık ama bir bildikleri vardır diyoruz tabii ki yetkililerin. Bunu yaptık. Buradan apart katına çıkıyorsun. Apart katından aşağı kadar iniyorsun. Bu arka bahçeye kadar iniyor. Evet, bir üst katta 4 adet 1+1 mutfaklı apartımız var arkadaşlar. Bu modemin ışığı niye yanmıyor? Bunları hep bu kardeşiniz kuruyor, modemler, networkler. İhtiyacı olan olursa ek iş olarak bu yaz gideceğim, kuracağım onları da. Çünkü turizm iyi gitmeyecek gibi. Bunu da nereden anlıyoruz? %2 olan konaklama vergisi yeni yıllarda çıkan %1'e düşürüldü. Devlet sağ olsun bizi düşündü ve %1 indirimle şu anda bu sene turizmcilere müthiş bir rahatlık sağlayacak kendisi sağ olsun. Şimdi burada 4 tane apartımız var. 1+1. Bunların geneli de şöyle. İnsan yoktur diye düşünerek. Gel aşkım. Burada Burası benim kaç numara? 13 numara. 13 numara. Bir takım şeyler yapılacak burada. Kilim diyorum Ne ya? Halı. Halı flex. Buraya bir şeyler alacağız. Bu beni kesmedi yani. Buraya... Cihan böyle sevmiyor. Şimdi bak ben soruyorum size, yorumlarda yazın, olur mu? Evet. Ben diyorum ki böyle kalsın. Çünkü halı demek toz toplar. Yani pislik demek benim için. Ben de diyorum ki ortada bir halı ya da bir kahve sehpası falan böyle Bak alacak sehpa güzel. olur, tamam. Güzel olur. Hatta şu masayı şöyle açabilirsin. İşte buraya Çünkü bir buraya ufak- aileler geliyor ama halı değil o. Halı değil, tam halı ben de çok şey yapmıyorum da toz tutmayan bir şey diyelim o zaman. Neyse, buraların da daha tam işi bitmedi. Ufak tefek dokunuşlar yapılacak burada. Apartlarımız bu şekilde. Televizyonlar, böyle mutfakları var apartların. Buzdolabı, yemek pişirme düşünen misafirlerimiz apart tutuyorlar. Genelde çocuklu aileler burayı tutuyor. Dışarıda çünkü 4 kişi bir yemek yiyeyim desen 4.000 liradan aşağı zar zor çıktığın için düzgün bir şey yiyeyim desen. Ondan sonra geldin, böyle bir yatak odası var. 2 tane kliması var bu apartların. Yatak odasında ve salon kısmında 2 tane balkonu var yine. Onun dışında belki buraya bir televizyon eklenebilirdi. İkinci televizyona gerek var mı sence apartlarda? Bence yok. Bilmiyorum. Kimisi seviyor dizimizi, bir şeyler izliyor. Açar bizi izler insanlar ya. Vallahi. Ondan sonra burada yine banyomuz var gördüğünüz gibi. Bu banyolar yeni yapıldı. Şöyle 2 tane dolap var. Bir tanesi burada, bir tanesi de burada. Çekyatlarımız açılıyor, yatak haline geliyor. Rahat rahat yatabiliyorlar burada. 2 tane çocuk da yatabiliyor bu çekyatta. Büyük, bayağı geniş çekyatlar. Bunları da yeni aldık. Geçen seneden önceki sene almıştık. Bu da mesela bir apart. Gelmişken burayı da görelim. Bak, burası da yangın merdiveni buradan geçtiği için mutfağını küçülttük. Apart biraz daha küçülmüş oldu aslında. Mutfak yenilendi. Mutfağı yenilendi. Bak, ben mesela şöyle şeyler beni turizmden soğutuyor. Şu. Evet, sen kusursuz olsun istiyorsun. Kusursuz değil, öyle bir iş ki. Ya sen mesela müşteriyi buraya getiriyorsun ya. Mesela insanlık hali bu unutulabilir burada. Ama bunu böyle gördüğün zaman gol yani. Golü yedin yani. Bizim takipçilerimiz bizi anlar. Ya hayır, fark etmez. Anlar tabii ki. O anlar. başka bir şey de insanı bu işten şey yapan şeyleri diyorum ben sana. Mesela şu sandalye bak. Daha buralara girilecek tabii ki. O başka. Ama bakın şu sandalye. Bir şöyle durması var. Ben bunu kafaya takıyorum çünkü. Mesela bizim videolarımızı izleyenler bilir. Bak, çok özenle videolar hazırlamaya çalışıyoruz değil mi? Bir Evet. oturuyoruz, yeri geliyor 20 saat sürüyor bir videonun montajı. Çünkü özen gösteriyor. Bak şunu mesela bugün bütün gün aradım. Elimde bir tablo vardı, buranınmış. Tamam, buldun işte, ne güzel. Ama insanın kafasını bu tarz şeylerle meşgul etmesi çok acı bir şey ya. Yani iş bu iş işte. diyorum ya, bu iş artık beni biraz şey yapmaya başladı derken. Neyse, konuşacağız onları önümüzdeki yıllarda. Burası da böyle bir apartmış mesela. Banyosu,
tuvaleti, yatak odası, salonuyla beraber. Yine çift balkonludur. Odalarda hep dedektör var. Bu sene kesinlikle sigara içilmiyor arkadaşlar odalarda. Balkonlar var zaten 2'şer tane. Tabii. Yani sigara içilmesin. Sigara odalarda içine ya. 585 bin lira ceza. Allah ne kadar Tabii. çokmuş. Öyle sigarayı bırakıp git ne abi? Otele giriş saatimiz 14 arkadaşlar ve ayrılış saatimiz de 2. Bunu biz şöyle de yapabilirdik. Yanlış söyledin 12. Ben yanlış söyledim. Tamam. Bir daha söyleyeyim. Bu otele giriş saatimiz 12, ayrılış saatimiz 2. Niye yanlış söyledim biliyor musun? Çünkü beni hep... Yine yanlış söyledin. Otele giriş saatimiz 2. Yok ben bunu söyleyemeyeceğim. Bak içimde çünkü otelde ayrılış saati 11'miş gibi bir şey var. Şimdi bazı turizmciler bunu 11 yapıyor, tamam mı? Bence gaddarca. 11 Evet. yapılmaz abi. Adam uyuyacak, bir uyusun, uyansın, duşunu alsın ama onun tezi de diyor ki 11'de gitsin diyor. Niye uğraşıyorum, hemen hazırlayayım diyor. Yeni insana satayım. O da haklı. Ben de haklıyım. Yani kısaca otele giriş saati 2. 2, ayrılış 12. 12. Bence bu ideal abicim. İnsanlar uyusunlar, Şu uyansınlar. anda 16 numaraya giriyoruz. 16'ya geldik. Burası da bir başka apart. Dikkat et. Şöyle. Yine burada da bir değişiklik oldu. Nedir? Normalde bu apartın kapısı oradaydı biliyorsun. Ha, Yatak odasına doğru. giriyordu. Bu apartın kapısını bu tarafa aldık. Bu dolabı aldık, bu sene ilk defa görüyorum. Yeni gördüm, getirip yerine koymuşlar, sağ olsunlar. Ya bu sene bir de şöyle bir şey oldu. Ne kadar yanlış bir duygu da olsa aşkım. Sen bilmiyorsun, sen anlatmadın bunu. Şimdi biz bu işi 25 yıldır yapıyoruz. Ebru'yla 10 senelik bir evliliğimiz var ve ilk 3-4 senesi yine beraber Evet. yaptık. Ben bütün bu süreç içerisinde hep otelin hazırlığında bir fiil her işin içerisinde bulundum. Yani şu dolabın siparişini verip de bunu burada kurmak dahil buna veya şunu, bunların hepsini ben kurdum zaten. Şunu kurmak, işte bunu boyamak. Hani Sadece mobilya olarak düşünmeyin bu Her arada. şey. Elektriği, interneti, suyu her şeyi. her şey. Şimdi bu sene şöyle bir şey oldu. Bu tadilatların birçoğu bizim yapamayacağımız şeyler olduğu için hep ustalar çalıştı. Ben de tabii o arada ustaların yapmadığı şeyleri yaptım ama hayatımda ilk defa şu hisse de mesela kapıldım burada. Dedim ya 40'tan sonra zor bir işti. Ama ilk defa şunu da kapıldım. Sanki kendimi emekliymişim gibi, artık emekli olmuşum gibi ustaları görünce hissettim ama o kadar yanlış bir duygu ki. Çünkü ne ellerim tutuyor. Yani burayı hazırlayacağım Evet. diye uğraşmaktan. Ne uyuyabiliyorum. Acaba oldu mu? Hazır mıyız? Hani çünkü o konuda takıntılıyım abi. Adama hizmet vereceksem iyisini vermek zorundayım. Senin takıntın bir noktada da takipçilerimiz geldiği için olabilir Tabii ki mi? kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü yani ya hem o yani çoğunluğunu o oluşturuyor. Evet. Ya ama bu bir hizmet ya. İnsana sonuçta iyi bir hizmet vermek zorundasın. anlıyorum. Tıpkı videolarımız gibi. İyi bir video yapmak zorundasın gibi. Bunda yine bir banyosu var. Şöyle. Cümlem yarım kaldıysa bilmiyorum. Artık tamamlarsınız siz onu kendi Oldu, fikir oldu. dünyanızda. Bizi arayıp da direkt kapısı havuza açılan odayı çok istiyorsunuz ama orası yani şu anda bile sezonun sonuna kadar neredeyse doldu. Var hala boşluklar var ama Orası şurası. tutuldu. Evet. Şurası. Yani siz yine aramamazlık yapmayın. Siz yine arayın, sorun. Var, boşluk var. Ancak şunu da söyleyeyim, hani bunlar da çok güzel. Buradan oturup Tabii. buradan da havuzu Şu izleyerek manzaraya baksanıza. tatilinize devam ettirebiliyorsunuz arkadaşlar. güzel. Gerçekten çok iyiymiş ya. Yani şöyle sakince oturup kafamı dinlemeyeli çok oldu. Şimdi burası otelin girişiydi. Buradaki odaları gösterdik. Yukarıdaki apartlarımızı gösterdik. Şimdi de aşağı iniyoruz. Alt kattaki odaları göstereceğiz. Gösterin efendim. Lütfen. Otelin içi tamamen otomasyona döndü. Her tarafta otomatik ışıklar siz gittiğinizde yanıyor. Harikaymış. Buradaki ilk bir dakika gel, değişikliği kaçırdın. Gel. Nedir? Bak buradaki girişimiz kapatıldı. Evet. Artık buradan giriş çıkış yapmıyoruz. Balkonlardan giriş çıkış yapıyoruz ve yukarıdan helikopterle alıyoruz odalara kadar. Ve buradan koridorlardan giriş yapıyoruz çünkü yangın önlemleri adına yapılması gereken bir hareketmiş bu. Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Dışarısı şu anda 40 derece ise örnek veriyorum. Burası 30 derece. Evet. Buranın en güzel taraflarından bir tanesi bu. Öncelikle 4 numaraya giriyorum. Ailemizin pazarlamacısı geldi efendim. Hayır ben düşündüğümü söylüyorum her zaman lütfen. Bahçe katı odalarımız gerçekten serin. Çok serin ya çok güzel. Evet ve öyle basık hissi yok. Ben seviyorum. Çok Ben de daha çok iyi bence. seviyorum. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi evet doğru diyeceksin. Evet. Bizim her sene gelen belli başlı müşterilerimiz var ya. Evet. Müşteri, misafir artık ne derseniz ona. Sen Kanka. bir kere misafir demiştin de misafir parasız kalana denir falan diye bir şeyler yazmışlar. Yok Hatırlıyor canım. musun? Gelsin kalsın da parası olmayanlar gelip kalabilir bu arada arkadaşlar. Sezon Neyse dışı işte zamanlarda. yani anladınız. Gelen insanlar var ya ne diyeceğimi şaşırdım artık. İnsan, Canlı, müşteri. ırk, insan ırkı.
Hayvan dostu bir oteliz. Oraya mı bağlayacaksın? Ne yapacaksın? Şuna bağlayacaktım. Her sene gelen müşteriler, hep burayı isteyen müşteriler var. Her Yani- sene gelip hep bahçe katını isteyen Tabii ki. müşteriler Aç var. bakalım bir bahçe katında görelim. Bahçenizi görelim. Neymiş bahçeniz? Neymiş bu kadar talep gören o cennetten parça bahçeniz? Bence o neden biliyor musun? Genelde onlar çünkü hayvanlarıyla geliyorlar. Bu arada biz Evet. hayvan dostu bir oteliz arkadaşlar. Hayvanlarınızla gelebilirsiniz. Gelebilirsiniz. Onları burada böyle gezdiriyorlar, rahat ediyorlar. O yüzden burayı tercih ediyorlar. Evet, böyle bahçede. Ama bu sene bahçemizi taş yaptığımız için buraya lütfen hayvanlarımızı ne yapıyoruz? Sıçtırtmıyoruz. Sadece gezdiriyoruz. Evet, şuradan çıkıp hemen bahçede yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de bu bilgi de vermiş olalım gelmişken. Burada dolabımız var. Burada da buzdolabımız var. Dolaplar diyarı ve de tuvalet banyomuz. Evet, güzel. Temiz. Çok güzel. Devam ediyoruz. Burası 4 numaraydı. Şimdi 3 numaraya geçiyorum. Niçin? 3 numaranın tuvaleti ve banyosu karşılıyor bizi. Temiz, hoş. Ve yine odamız bu şekilde. Yine böyle balkonumuz var. Bahçeye açılıyor. Gel buradan da bahçeyi gösterelim istiyorsan. Gösterelim. Şimdi normalde alt kata inerken bazen insanlar böyle tereddüt edebiliyorlar ya. İşte hani Bodrum'a mı ineceğiz, aşağıya mı ineceğiz diye. Evet. Bizim böyle bahçeye açıldığı için kapılarımız hiç öyle bir hissi yok bence. Yok, bahçeye açılıyor direkt. Evet. Öyle. Şimdi buraya genelde hayvanlarıyla gelenler oluyor diye mi bu kurtlar burada? Tabii. Kurtlar da o hayvanların içinde. Köpekleri karşılıyorlar mı yani böyle? Her tür köpek kabulümüz. O zaman 2'ye geçiyorum. Geçelim. Burası da 2 numara. Kalmak isterseniz telefonu açıyorsunuz. Ben 2 numarayı tutmak istiyorum diyorsunuz. Hop. Kapatıyorsunuz. Bu kadar. 2 numarasınız. Burası da banyosu. Banyosu. Temiz, hoştur. Evet, çok güzel. Şimdi son odamıza geçiyoruz. 1 numara. Böyle. Burası da böyle. 1 numaramız da bu şekilde. Yine bahçeye açılıyor. Orayı da gösterelim gel istersen. Bahçe çok güzel oldu be. Evet, bahçe çok güzel oldu Yani ama sen sanki bahçeye çok uğraştın. Şey gibi oldu. Sanki şimdi hani bahçe katı tutulmuyor da bahçeyi satmaya çalışıyormuşuz Hayır, gibi hayır, de aman bir öyle anlaşılmasın. olacak, öyle zekalar var aramızda, tabii ki de var. Bizim aramızda öyle bir kişi var ki en ufak böyle bir şey hani böyle bir kurnazlık söylesem ben ya da yanımda başka birileri varsa şu kişi var ya şu kişi. Kim? Ona hayatta izin vermez. Nasıl yani? Hemen doğrusunu söyler. Hayır burada böyle bir şey var. Ben aslında ki. bunu söylemek istiyorum ya da yanımdaki bunu söylemek istiyor. O evet. yüzden Cihan'ın böyle bir huyu var. Yani hani onun yanında böyle bunu satmaya çalışıyorum. Böyle kurnazlık yaparak satayım falan. Böyle şeyler yok. Ya ortamdaki en kurnaz olacaksın ya da en kurnaz olmayan olacaksın. Ortası yok mu? Neyse böyle yani. Evet, arka bahçemiz güzel. Evet, çok Kesinlikle güzel. odalar satılsın diye yaptığımız bir hareket değil. Bu gerçekten çok güzel oldu. Işıklandırmasıyla falan serin oldu. Güneş de almıyor diyemeyiz. Bak yine aralardan vuruyor güneşte. Ha, öyle sorunlar mı var? Yani güneş almıyor falan almaması diye. genelde basık hissi yaratıyor ya insanda ama burada öyle bir şey yok. Yani havasız ve basık hissi yok. Çünkü kot altı, yer altında bir yerde değil. Sadece örümcekler var. Şu anda bacağımda yürüyor. O da bahçe katının- O da bahçe katının güzellikleri Evet, diyelim. güzellikleri. Kaçalım buradan istiyorsan. Burada yıkayacağım. Güzel. Sevdim otelinizi. Evet güzel. Elinize sağlık valla. Çok uğraşmışsınız. Uğraştık, güzel oldu. Biz bu sene ilk defa Mayıs ayında oteli hazır edip açtık arkadaşlar. Normalde biz Haziran'ın, ya okullar kapandıktan sonra hep değil mi oteli açardık. Evet. Ama bu sene bayram erken olduğu için bir 3-5 gün açalım dedik. Hem şu yaptığımız büyük harcamaları, maliyetlerin bir kısmını belki bayram işiyle, şeyiyle, gelirleriyle kapatırız diye. İyi ki de açmışız. Bayramda çok güzel geçti. Sağ olun, yine sizler doldurdunuz oteli. Ama Haziran ayında da gelin doldurun değil mi efendim? Şu anda bomboş. Fethiye'de Haziran gerçekten olur, Temmuz olur, Ağustos, Eylül, Ekim. Temmuz, Ağustos zaten dolu her yer Fethiye'de. Fethiye'nin en güzel zamanı bu arada, onu da söyleyelim, Mayıs'ın 2. haftasından sonra Haziran'ın sonuna kadar olan bölüm ve yine Eylül'ün ilk haftasından Ekim'in sonuna kadar olan o bölüm gerçekten Fethiye'nin en güzel zamanı. Hani otel boş, gelin o tarihte doldurun diye söylemiyorum. Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Zaten o tarihlerde boş olduğu için genelde Fethiye, Ölüdeniz, denize sıfır oteller de uygun fiyatlı satıyor otelleri. Ama bu zamanları bir değerlendirin derim. Çünkü Temmuz, Ağustos gerçekten çok kalabalık Ama oluyor. insanları da o zaman tatile çıkabiliyorlar. Tabii Cihan. izinleri o zaman. Yapacak bir şey Yani. yok ona. Evet, yapacak bir şey yok. Elinden gelenler bunu yapsın diyorum zaten. Bayrağımız yine dalgalanıyor tabii ki. Ben de tam onu gösterecektim. Mutfağımızı göstermedik. Mutfağı da mı gösteriyorduk biz? Mutfağı da gösterdik. Her şeyi göster. İstiyorsan şeyi de göstereyim. İlaç odasını gel. Ha, burası da var. Gel bizim çadırlar nerede? Gel onu göstereyim sana. Ben önce şunu göstermek istiyorum. Kovboy kapını. Kovboy kapı var ya. Bir kovboy gibi giriş yap ya. Şöyle tekme atmam lazım, bunu kırmayalım. Seneye değiştirirsek şey yapar. Bak,
Bizim çadırlar burada. Burası depo gibi. İşte Ardiye. havuz malzemeleri var. Ardiye. İşte klorlar, asitler, cartlar, curtlar ve bir de tabii ki yolcuların dikkatine senin Çadırları. Tabii ki bak 2 tane şişme çadır, bir tane de şu fırtınada uçtuğumuz çadır yok mu? Evet. En son reis yaptım. Onlar burada bizi bekliyor. Bir an önce bizi kursunlar da biraz yaşasınlar diye. Burada da tuvalet var. Tuvaletimiz de burada. Burada tuvalet. Havuz başısı tuvaleti bu. Buralar yeni temizlendi. Hem de bir görmüş olalım, bakmış olalım. Evet, güzel, temiz. Hoştur. Böyle. Havuz başında da bir tane apartımız, bir tane de 2 kişilik odamız var. Şu anda apart dolu olduğu için gösteremiyorum. Önceki videolara bakabilirsiniz 11 numaranın nasıl olduğuna. 12 numarayı gösteriyorum. Şöyle buradan girişi var. Bir dolap karşılıyor bizi. Şöyle 2 kişilik yatak var. Böyle havuz manzaralı. Süsleniyorsunuz, püsleniyorsunuz efendim. Şu şekilde manzarası çok güzel. Banyosunu da göstereyim. Banyosu da böyle. Burada da dolabımız. Şöyle kapatayım. Böyle uyanıyorsunuz, kalkıyorsunuz, cumburlop havuza atlıyorsunuz. Uyandırma servisi. Şimdi biz bu işi dediğim gibi 25 senedir yapıyoruz. Evet. Ve sizinle bu işi yapmaya başlamadan önce herhangi bir acentadan veya yoldan geçen bir misafiri ağırladığımız dönemlerde daha zordu işimiz. Niye? Çünkü gelen insanlar sanki 3 kuruş para verip seni satın almış gibi hareketler yapıyordu. Evet. Maalesef öyle şeyler yaşadık burada. Ki biz uygun fiyata da satış yapan bir oteliz. Hani bir para da etmiyorsun. O kadar da değersiz de olamazsın. Ama mesela bu sizinle birlikte bu kırıldı. Evet. Gelen insanlar gerçekten çok medeni. İnsan gibi insanız Evet. hepimiz Benim burada. hiç Aynı çatı unutmadığım altında. bir Sağ olun. şey var. Bunun için bir teşekkür ediyorum size. anlatmak istiyorum, çok küçük. Bir takipçimizin çocuğu çarşafa küçük bir meyve suyu dökmüş. O da gidip merkeze kadar gitmiş, yeni bir çarşaf almış, çarşaf sermiş, bize bunun haberini veriyordu. Evet, hiç böyle bu kadarına da gerek yani, yok. Yok. Böyle bir şey görülemez Yok, yani. Böyle bu bir şey kadarına da gerek yok. duyulamaz. Bu kadar da ince olmayın. Olayı neredeyse temizlikle gidecek olan arkadaşlar da olur. Gerçekten. O kadar değil arkadaşlar. Biz çalışanlarımıza 2 asgari maaşa yakın ücret veriyoruz. Hiç merak etmeyin. O işler bizde. Evet, o zaman bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Sizleri gerçekten çok özledik. Böyle Evet. eski videolarımızın altına sürekli neredesiniz yazıyorsunuz ya. O kadar duygulanıyorum. Böyle yokluğumuzu fark ediyorsunuz. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrı kaldık, uzak kaldık ama işimizi yapmak zorundaydık. O yüzden uzak kaldık. Hani burada bu işleri yapmak zorunda olmasaydık şu 2 ayda tahmin ediyorum ki yine nereden baksam bir 7-8 tane video Evet. atardık değil mi? Evet. Ne öyle yapalım, olur. yapacak bir şey yok. Şimdi otelimiz hazır sayılır. Bundan sonra belki imkanı olursa en azından Temmuz ayına kadar bir boşluktayız gibi gözüküyor. Belki daha çok birlikte oluruz o zamana kadar. Olamazsak da zaten Eylül ayı ve sonrasında müthiş planlarla, benim kafamda bazı planlar var. Neler. Zaten yeni karavan falan alacağız. Onlardan Sen da hepsini bahsederiz. bilmiyorsun. Sen hepsini bilmiyorsun. Bilmiyorum. Ha, yeni karavan alacağız bu arada. Karavan bakıyoruz. Ford Evet. bakıyoruz. Ford Transit bakıyoruz. Ama Ford Transit'in de zibilyon tane modeli var. 2 motor var. 2000. 2200 motor var. Bir eski kasası. İşte en eski kasa var. 2500 motor. Kafamız çok karışık. Ford Transit konusunda hani bu konuda gerçekten bilgili olduğunu düşünen, bilen arkadaş varsa bana ulaşırsa Instagram'dan, oradan buradan ondan birazcık şey yapmak isterim yani. Bilgi Instagram alışverişi. demişken şunu da söyleyelim. YouTube'da şimdi çok fazla aktif olamıyoruz bu aylarda ama Instagram'da günlük olarak içerik çıkmaya çalışıyoruz. Aman aman. Oraya gelirseniz de görüşürüz Takipçi olun. yani. O zaman sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize İyi ki dikkat varsınız. Senelerdir burası sizin sayenizde doluyor. Evet. Sizinleyiz. Açlık yoksa. İyi ki varsınız. Dikkat edin. Bay bay. Muah. Hoşçakalın. Görüşürüz.